Herkese selamlar arkadaşlar. Force Mobile'de bugün eleme heyecanı devam ediyor. Şimdi MK loncası var, Türk loncası. Onun savaşına bakacağız. Elemelerde, hazırlıklarda son savaş. Bakalım savaştı kazanabilecekler mi? Şu an 3O loncası diyelim. 3O loncasıyla savaşacaklar. Böyle evet karşı tarafta illaki sağlam. Çünkü onlar da eleyerek loncaları geldiler. Şurada Pitini görüyorum. Pitin. 150 kutsalı var. Güzel. Evet. MK loncasına böyle geçelim. MK loncasında bakalım kim var? İbrahim gelmiş. İbrahim MK loncasının lonca lideri. Arkadaşlar bilginiz olsun. Böyle kutsalı var ama evet sağlam kaptan var mı diye bakıyorum MK loncasında. Umarım vardır. Çünkü rakip de var. Böyle bakalım. Evet 140 dalı varmış. Burada da kale teması yıldızı eksik. Ekipmanı var. Haması var. Ama kale teması yıldızı eksik. Dragon'a bakalım. Evet Dragon'da sağlam kaptan arıyoruz. MK loncasında. Böyle Joseph'e bakalım. Evet. MK loncasının işi biraz zor. Burada bir tane oyuncu var mesela. Kale yıldız sayısını güzel yapmış. 5'e çıkarmış. Bir tane kalmış. Altılayacak ama kale geride kalmış. Karşı rakipte güçlü kaptan var. Dediğim gibi MK loncasının işi zor. Burada Leo var mesela. Bu Leo bayağı onlara sorun çıkaracak. Ki sadece Leo da değil. Oybek. Oybek. Acaba bu da mı Türk? Şöyle bakalım. Başka... Bak şurada kitim var mesela. Bu kitin de zorlayacak. Evet karşı taraf bayağı sıkıntı yaratacak. Bir de şu an eksik giriş var. MK loncası da tam online değil. Şu an 14 kişiler. Karşı taraf 24 kişi. Aleykümselam Hamza hoş geldin. Arkadaşlar bu arada yarının gündemini zaten yarının gelecek haberlerini gönderiler kısmında paylaştım. Çünkü canlı yayına girdik. Ona ayrıyeten video yapamazdım. Evet ortaya Ejder Sunağı'na yerleşenler var direkt. Portallarda evet Kit'in aldı burayı. Şimdi Kit'inden gördüğüm kadarıyla Kit'inden uzak durmak lazım bir. Bakıyorum. Leo almış aynı şekilde. Leo'dan uzak durmak lazım. 2. Diğerleriyle kapışabilirler. Şu anlık 2 tane oyuncu görüyorum. Sağlam. 3 loncasında.
Ve sayıları artıyor şu anda. Evet, MK loncası sıkıntılı şekilde başladı. Çünkü 4 yeri de kaptırdılar. Ama sorun yok. Şöyle sorun yok. Eğer ki Leo'yla Kit'ini portallarda bırakırlarsa, şatolarda Ünlü'yü ele alırlarsa sorun yok. Çünkü portallar en düşük puanı veren yerler zaten. Ama yani şimdi ilerleyen durumlarda belki ışınlanmada sorun olur da ışınlanmada da zaten az kişi olduklarından dolayı pek bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Evet, mesela MK loncası gelmiş. Bak, şatoya gelmiş bir. Evet, burayı 3O alacak gibi duruyor. Altın şato 3 şu an boş. Altın şato 4 şu an boş. Evet, yerleşmeleri lazım. MK loncası, evet, şurada bir tane daha karşı tarafa kaptan geldi. Buraya bakalım. Evet, burada da var. Burada da var bunlar. Aleykümselam. Evet, hoş geldin. Evet, Servet, Hamza arkadaşlar, ne diyorsunuz? MK loncasının işi herhalde bayağı bir zor. Portallar zaten gitti. Üye sayısı şu an az. Nerede bu MK üyeleri diyorum. Çünkü şimdi eleme sistemiyle gittikleri için dedim şimdi durumları iyidir. Güzel bir savaş çıkarırlar. Burada Dragon var. Bakalım Dragon'a. Dragon orta halli bir kaptan. İş yapar. Kitinle savaşamaz ama iş yapar arkadaşlar. Bak, şu an burada oyalanıyor. Bir altın şatoya gitmesi lazım. Acaba içtima mı açtı Dragon? Şu an Dragon buradan ayrılması lazım. Kitini alamaz. Evet, 50 saniye var. Birazdan diğer yerler açılacak. Biraz pasif başladı MK loncası. MK loncasında ben full kaptan var diye biliyordum ya. Evet. 3 oğul loncası. Ben sanki bu 3 oğul loncasını yeni görüyor gibiyim. Sen nerede fark ettin? Bakayım, krallıkları kaç? Evet, yeni krallıklarda olduğu için belki biz pek bilmeyiz de. Şu an yerler açıldı. Hadi hızlıca mavi renk görmek istiyoruz. Servet demiş ki biz savaştık bunlarla, bizi ezdiler. Ya siz normal, sizi ezerler. MK ile mesela MK da eliye eliye geldi. Tamam, karşı tarafta eleyerek geldi ama MK da eleme yaparak geldi. Yani en az 3-4 lonca elediler.
Şu an MK oyuncuları acaba nerede? Evet. MK'da bir kaptan mı görüyorum? Diyecektim ki adam garip ekipmanlı. Böyle dışarıdan baktığımda full gibi ama kitinle kapışamaz. Buradan gitmesi lazım. Ha, almış burayı da. Acaba vurarak mı aldı? Şu an kitinle savaş normal görünmüyor. Karşı taraf 8K puan aldı çünkü portallar direktmen 3 oğul öncesine işliyor. Aleykümselam Buğra, hoş geldin. Arkadaşlar olabilir belki MK tam olarak mücadele edemez. Tam olarak şey yapamıyorum. Şu an durum biraz kritik gibi. Baktığım zaman acaba savaş yerini mi değiştirsek? Başka loncaya mı baksak diyorum. Şurada MK loncasından mesela kaptan var 140. Bak bu adam kapışır. Ama full kaptanlardan uzak durmalar lazım. Bak Leo hemen geldi. Yani MK kaptanını kovalayacak gibi görünüyor. Ama şu portalda savaşmaları biraz sıkıntı. Her yeri şey almış. Çoğu loncası almış. Buğra sen ne diyorsun Buğra? Ne olacak bu iş? MK loncası herhalde yenilecek. Bunlar için biraz durum sıkıntı. Evet, başa baş bir mücadele olan savaşa bakalım bence. Dediğim gibi buranın işi biraz zor. Tekrar bakayım. Bak burada şu an kaptan görünmüyor. Şurada Halet diye bir, evet yok. Sanırım MK Bolonca ile mücadele edemez. Yeni oyuncu gelmiş buraya. Bakalım. Bu da normal. Evet. Very zor dediğim gibi 40K puana geldi adamlar ya. Her yer adamlarda. Evet, bu savaş dönmez arkadaşlar. Savaş haritamızı değiştirelim. Daha yoğunluklu bir savaş alanına bakalım. Çünkü tüm hisarlar karşı taraf tutuyor. Kaptanları falan da sağlam. Bu iş dönmez. Evet, başka bir savaşa bakalım. Evet Servet, nerede savaş var? Hangi grupta? Burada mesela TR loncasının savaşı var. Evet, TR loncası aynı şekilde TR loncası burada sıkıntıda. Adamlar zor ya. Adamlar zor. Böyle tekrar başka maçlara bakalım.
Burada Ju'yla Fem loncası var. Bakıyoruz. 24'e 30'lar. Ortaya çok kişi birikmiş. Bu Fem loncası her yere almış. Böyle iki tane 4 level görüyorum. Şurada Fem'de 5 level var. Yani 3 tane yer tutuyorlar. Bunu da büyük ihtimalle alacaklar. Burayı da değiştirelim. Evet, Fem burayı aldı. Buğra TR loncası aldı. O bahsettiğin TR loncası şu an savaşı kazandı. Hazırlığı geçti onlar. Onların şu an savaşı yok. Böyle bir kıran kırana bir savaş alanı bakalım ya. Böyle bir kıran kırana bir savaş olsun. Şurada bakalım. BMG ile VIA diyoruz ama bu sefer burada da VIA ortada yok. Pardon, BMG yok. Aa bak, BMG'de Smoke falan var burada. Tamam. BMG'de durum nasıl bakalım arkadaşlar şimdi. Şurada bir tane kaptanları var. Bazı yerlerde karşılaşmalar hiç normal eşleştirme olmamış arkadaşlar. Şimdi zaten 3 tür bakıyoruz. Düzgününe denk gelmedik. Bak, bu kaptan BGM'de BMG'de iyi. Şeyde mesela TR loncasında, Buğra'nın bahsettiği TR loncasında şeydi. Onların gruplarda herkes güçsüzdü. TR loncası harici. Diğer loncalar güçsüzdü. Ondan dolayı şey yaptılar. Kolay çıkabildiler. Yoksa o loncayı da gösterebilirdim savaşlarda. Ama karşıdaki rakipler oynayamadı yani. Bak, BMG burada içtima açmış. Tamam, bakalım mücadele edecek mi? Buraya kaptan koymuş. Şurada. Ama niye her yer Via'da? Buraya almış da tek zaten orası var elinde ya. Bunlar büyük ihtimalle buraya yetişemeyecek ya. Bunlar farka gidiyorlar. Bak, burada kaptan var. Yok, burası galiba kıran kırana gitmeyecek. 28'e 29 kişiler. Çünkü bu haritayı biraz değiştirmek zor. Bak, şu an burada alamadı şu Alex. Adam alamadı. Şu kaptan bu. Saması iyiymiş, 175. Ona da iyi. Alex'e bakıyorum. Evet, Alex bu ekipmanla bunu alamaz. Piyade yoğunluklu vurmaya çalışmış. Ama şampiyon ekipmanı az olduğundan dolayı illaki SL'de ya da CP yetmemiştir. Tamam, burada bir düzelecek bir durum yok sanki. Devam edelim. Başka savaşlara geçelim. Şurada K1 ile T69'da iyi bir mücadele çıkar mı diye bakalım. Evet, burası
Şu levellere bak. 6 level bu adamın ne işi var burada? Adam kalesi 6 level. Bak bunun da 6 level. Bunlar acaba şey mi yapmışlar? Savaşı bırakmış burada birbirlerini mi yakıyorlar? Müslüman mı dolduruyor? Ne yapıyor ya? Evet 30'a 30'lar bak. İkisi de hazırlıklı gelmiş. Ya kazanma durumlarına bağlı. 2048 lonca mıydı neydi? Onlara göre seçildi. Sizin lonca demek ki yetmemiş. Puanı yetmemiş. Bak burada Rana açmış. Bakayım mı hangisi saldırması lazım? T69'un yok. Şu K1. K1 işi döndürebilirdi. Çünkü şu an mesela güzel bir kaptan gördüm. 198 kutsalı var. Tutuyor herhalde. Bakalım. 107 kutsalı var. Alır. Bunu alır yani. Şöyle bakalım. 55. 69 daha fazla yer tutuyor ama e, T1 daha çok şu an puan yapmış. Demek ki daha hızlı başlamış. Şuraya karavan gidiyor mesela. Aa Delila. Bu elemanlarla da çok karşılaşıyoruz. Delila. Burada Zeca var. Bu adam da iyi. Ve herhalde şu T69 eskiden bizim müttefik miydi? Bu adamlar çok yakın isimler. Delila'la düşmanlık diye hatırlıyorum da bu bunlara sonradan katılmış herhalde. Bak aldı. Aldı ve burada güzel bir kaptan görüyorum. O full 15. 115 kutsama. Tamam Rana'nın işi burada biraz tökezledi. Bunlar burada birbirlerini oyalarlar. Bak buradaki kaptan hemen gitti. En mantıklı iş. Vakit kaybetmeye gerek yok. Adam buradan yerini değiştirdi. Bak buraya gelmiş. Bunu büyük olasılıkla alabilir. Nasıl Lordlar topunda eğlendiniz Buğra? Angolia. Angolia. Bu adamlarda da bayağı 6 level varmış ya. Aa bu adamda sıkıntı. Lord Pep. Angolia da sıkıntılı. Bunlar başa baş mücadele eder. Tekrar bakayım buna. Evet bunu yer. Bu ekipman yıldızlamasından azalıyor. Şu an vuruyor. Nasıl Buğra? Ne yaptınız Lordlar topunda? Alır dedik adam alamadı ya. Adam alamadı. 178. Kutsaması hemen hemen aynı. Kutsamasında değil. 996. Bunun kaçtı? Evet şu toplam seviye ile toplam yıldız daha fazla bunun. Onlarda sadece biraz eksiği var ama bunda da eksik var. Demek ki bunlar birbirlerini önce götürecek. Bak bu mesela 12 şu. Ha, değiştirmiş ama alamadı yine. Evet bunlar başa baş götürecekler bu işi. Şu an P1 loncası bir geri viteste.
Böyle baktığında kırmızı olmuş her yer. Paladin gelmiş. Evet, Paladin gelmiş ama e, ya bunu adamla kapışmaya gerek yoktu ki. Git normal yer al. Şu an bak şunların üçü, ha, bu da dahil, üçü burada yatıyorlar. Şimdi bunun burayı alıp almaması belli değil şu an. Şu an bu üçü başka yere içtima açsa aynı anda daha mantıklı olacaktı. Bak T69 şu an neredeyse öne geçecek. Az kalmış. Evet, T69 geçti. Geçti. Sarları falan vuruyorlar. Bak Zeca burayı açtı. Burayı da Hannibal tutuyor. Adamların hep levelleri falan yüksek. Evet, sıfırdan açmış. Biraz hızlandırdı ama daha 2,5 dakika var. Yedi sekiz kişiyi yaktık demiş Buğra. Lordlar topunda nasıl yakıyorsunuz ya? Topunuzu çalanları mı yaktınız? Ne yaptınız? Bak şurada bir tane daha, bir tane kaptan. Zeca aldı burayı. Adam 12-15 seviye yapmış her yere. 194 kutsal. Hannibal'a bakalım. Hannibal'da kutsama az olmasına rağmen yine kapışabilecek bir düzeyde. Peki bu niye burada bekliyor? 112 kutsaması var. Ötekinden daha iyi tabi de. Ya biraz karmaşık yani. Uğra neyi yazdın? Bakayım bir. Evet. Lordlar topunda eğlendik. 7-8 kişiyi yaptık demişsin de. Nasıl, topunuzu mu çaldılar? Orayı mı kaçırdım? Ayrıyeten bir. Aa, Buğra, siz de mi karşılaştınız o 3 boğ loncasıyla? Daha bir saat önce Kaos'ta onlarla savaşıyorduk. Leo içimizden geçti demiş. Evet, burası başa baş götürüyor mücadeleyi. 30'a 30 olmuşlar. Çok iyi sayı. Ya insanlar bir türlü ben savaşa katılacağım yapamıyor. O tıklamayı bir türlü tıklayamıyorlar ya. Çok lonca da ben bu şekilde görüyorum. Arkadaş tıkla. Adam lonca lideri ya da R4'ler de desin ki tamam arkadaş bak bu adam savaşa gelecek. Galiba Hannibal burayı açmış. Tamam, Hannibal burayı açtı da şu kardeş ne arıyor burada şu? Burada ne var? Nereye aç? Tamam. Lan nasıl bir asker atmışsa bir dakikaya gidiyor. Buna iğne atmışlar. Soğuktan yanma atmışlar buna. Bu da içtima dolduruyor da. Lan nereye dolduruyor bu ya? Bura zaten bunlarda. Şey,
Gücü eline alan şaşırıyor ya. Bak bu burada boş takılıyor bir. Bu içtimai açmış, nereye açmış belli değil. Uzağı niye açıyorsun? 2, 4, 5, 5'e 7'ler. Şu an 69 daha çok yer tutuyor. Ama kaptan anlamına daha tam oturtamadık yani hangi taraf hangi taraftan güçlü diye. Evet. Vespi 60 alamadı. Şöyle bakalım. Evet. Şu üst tarafı şu beşlisi adamın güzel. Evet. Alamaz. Boşa burada zaman kaybeder. Galiba tüm hisarlarda çok sağlam kaptanlar var. Bak hala bu burada duruyor. Buradaki mücadeleye bakayım bir. Ahmet açmış herhalde buraya. Kim açtı buraya? İçtima dolduruyor diye görüyorum. Onlara bayağı iyi. Evet. Bu tarafta güçlü servet. Nasıl olacak bu iş? Puanlar da başa baş gidiyor. Hiç de şey değil. Biri önde git, sonra ötekisi onu yakalayıp öne geç falan da değil. Nasıl oluyorsa tam başa baş götürüyorlar işi. Ama savaş dediğin tabi böyle olması lazım ki böyle karşılaştırmaları lazım. Öteki türlü zor sıkıntı. Bak şu an şunların mücadelesi bile bak 6 leveller, kaleleri 12-15 level yıldızlama. Böyle başa baş mücadeleler tabii ki daha iyi oluyor. Ki bundan sonraki şu elemeler bittikten sonra e, ön aşamadan sonra daha sağlamlar olacak. Kendilerini gösteriyorlar. En son şeyi mesela gösterdiğim loncalar var. FK loncası geçen bot loncayla savaş yapmıştı biliyorsunuz. Zaten izlediniz siz de. Orada FK loncası mesela güçlüydü. Turu atladı. Şimdi 2 MG loncasıyla karşılaşacak. 2 MG loncasına bir baktım. Ulan herkes mi full olur arkadaş? Yani e, güçlü loncadan da daha güçlü loncalar var. Tahminlerde bile FK loncasına neredeyse oran vermemişler ya. %5, %10 mu ne oranı vardı. E, bildiğiniz bayağı şeyler var. Bayağı çok çok güçlü loncalar var. Bak Pangolia burayı doldurmaya çalışıyor. Evet T69'da Paladin oyuncular var. Ama şöyle Paladin'i var ama adamın Paladin herhangi bir ünvan vermiyor. Sadece Paladin. Herhangi bir artısı yok. Bak burada bile Vanna var. Bu nasılmış? Bu da kaptan ha. Bunu da herkes de görmeye başladım ya. Acaba bunu mu alsaydım ben? Bu lider görünümü acaba nasıl? Yok ya her gün yenileniyor. Bir tanesine göz dikiyoruz. Alıyoruz arkasından bir bakıyorsun ki daha iyisi gelmiş. Adam bundan aldı. Adam ekipmanını değiştirmiş tabi göstermiyor. Şu an Vanna var orayı vuruyor. Bak burada kapışıyorlar şu an. Ha, yine buraya dizilmiş iki tanesi.
Bak Paladin vurdu herhalde, alamadı. Bak, Paladin bile vurdu, alamadı. Çünkü Paladin'in artı bir şeyi yok. Sadece Paladin unvanı var. Verilebilir yani. Bazı ünvanların şeyleri çok az, düşük. Rana açtı herhalde. Sırayla adamı deniyorlar. Bak şu an boşa vakit kaybediyor. Şu ikisi boşa vakit kaybediyor. Adam herhalde sabaha kadar savunacak. Bak. Ama diğer yerlerde de bunların herhalde kaptanı var ya. Bak, ikisi burada olmasına rağmen adamlar, yine bakıyorsun ki şöyle 2 4 6 tane, 6'ya 6 şu an aynı devam ediyorlar. Ve tüm hisarlarda içtimalar sürüyor. Bak, burada da var. T69'da Logit. Evet. Ekipmanları biraz garip. Kutsaması falan daha iyi. Bak, görüyor musun? Bu da aynı görünümden almış. Burada bak, Pangoli'ye vuruyor vuruyor, herhalde alamıyor. Yine açmış. B1 loncası biraz daha iyi demiş. 69'unda Paladin K1'de de vardı ya. Buradaki K1'deki de Paladin. Evet, iki tarafta da Paladin var. Evet, benimki daha iyi herhalde. Benimkini de beğenenler var da. Benim lider görünümünü. Buğra, şaka mı yapıyorsun Buğra? Sen tüm puanları FK loncasından bastın. Aa, yandın Buğra, yandın. Karşılarında öyle bir rakip var ki işleri çok zor. Hiç mi şeye bakmadın, tahminleri? Adamlar tahminde bulunmuşlar. Karşı rakibe %95'lik bir oran, e, millet tahminde bulunmuş kazanacak diye. Sen nasıl fake loncasına oynadın? O %5'lik oran da herhalde senin kullandığın puanlar. Senin puanlar gitti, ben sana söyleyeyim. Evet, baksana. Burada da kaptan var. Adamlar full ya. Bununla mücadele eder mi? Evet, edebilir. Bak, Zeca da oradan oraya atlıyor. Oradan alamadılar. Şu an bu Paladin bir yerde işe yaradı. O adam da büyük ihtimalle Rus herhalde. Kreditlerine bakalım mı şunların ya? Gideyim. Evet, İspanyol yazmışlar. Demek ki karışık. 110K var. Ne kadarmış? 116. Evet, ikisi de zor. Ya, ileride bunun zaten sistemi değişecek. Herkes Pilonca'da toplanacak. Ben size söyleyeyim. Bir de para ödülü veriyorlar. Çok güçlü kaptanlar Pilonca'ya toplanacak yarın öteki gün.
Adamlar o şekilde parayı alacaklar. Şu an zaten oyundaki güçlü loncalar beleşten yani bedavadan hepsi para alacaklar nakit. Evet, aralarındaki fark aslında açılmıyor. Şu an 20K gibi bir fark olsa da Bora, senin yazını okuyorum. Yok ki yani 9 mesaj üste yazdım nasıl yaptığımızı demişsin. Yok, görünmüyor ki bende. Bak, senin yazında şunu görüyorum. Tamam, Leo içinizden geçti falan muhabbetini geçirmişsin. Onun haricinde e, Lordlar topunda o kadar eğlendik ki tahmin edemezsin. 7-8 kişiyi yaktık demişsin. Başka mesajın yok yani. Yeni kafam, hoş geldin. Hangi loncadasın? Evet, orada tahminler vardı. Sen tahminde bulunmadın mı? Şu an süre bitti. Şu an tahminde bulunamıyorsun ama e, loncalara tahminde bulunuyordun. Ona göre puanın katlanıyordu. Sen bak, sen puanları verememişsin. Buğra puan toplamış gitmiş. e, yanlış loncaya basmış. O da şeyden basmış herhalde. Ben de videosunu izledi ya, FK loncasının. Botları yendi adamlar. Herhalde ona baktı da yok yani. FK loncasından da güçlü loncalar var. ALR loncası. Evet, ben bir ara sana sormuştum herhalde. Saat 3'te gece. Sen online olacak mısın savaşta? Ne oldu ya böyle? B1 loncası kaldı. Evet, senin loncan kaldı. 120 puanlarda kaldı. Bu karşı taraf fark açıyor ya. Dur şuradan bakayım bari. Yok Buğra, şu an benim sohbetimde görünmüyor o yazdığın. Tekrar yaz at bana. Ya da tıkla kopyala yapıştır yapabiliyorsan onu tekrar at. Şu an o dediğin şeyi görmüyorum. Evet. Bak, K1 fark yemeye başladı. Aynen Servet. Mahvettin ya. Bir ara kalktın, hatta yorum yaptın. Dedin ki abi her şey bana çıkıyor, ben çok şanslıyım dedin. O günden sonra zaten şansın kesildi bir. Şimdi hangi takımı tutsan o takım da yeniliyor iki.
Buğra işte, mesaj atma, mesaj atma. Mesaj bölümünü açmak istemiyorum. Canlı yayına girdiğimde dikkat çekmek isteyenler falan mesajdan garip garip şeyler falan yazabiliyor. Canlı yayındayken ondan dolayı pek açmamak istiyorum. Buradaki sohbete tekrar yaz. Geçen bir tanesi saçma sapan mesaj atmış. Dediğim gibi sohbete şeye bakmıyorum mesajıma. Sonrasında ben buna dönüş yaptım. Abi diyor işte bana dönmezsin diye düşündüğümden dolayı öyle yazdım diyor. Oğlum saçma sapan niye yazıyorsun? Halbuki tek tek milletin kalesine falan filan bakıyorduk. Söyle seninkine de bakalım. Niye öyle bir mesaj atma gereğinde şey yaptı? Ben anlamadım. Kendisi de niye öyle yazdığını zaten anlamıyor. Normal insan öyle şeyler yazmaz. Nedir ki işte mesaja bakayım da onun mesajı böyle herkesce görünsün gibisine yaptı herhalde. Aynen Servet, sen köye gittin geldin, senin şansın gitti. Köyde seni ayı kovalayınca senin şansın kaybettin. Şu an fark açıyor. 69 farka gidiyor. Şu köşeyi B1 loncası almış durumda. Bak şu an yeni bir kaptan gelmiş ta 69'a. Daha yeni baktığımız loncalara bakın, şimdi bir de bunlara bakın. Bu tarafta da mücadele edecek ruh var yani. Ha bak, bunların ikisini de kaybetti K1. Servet, sen bu adamlara ne yaptın ya? Ha, iki tane aldılar şu an. Ve mücadele ruhları azalıyor çünkü yan yana durup bir yere asker atıyor mesela. İçtimada bu sefer askeri oluyor. Hadi bekle 3 dakika 5 dakika. Şu an ikisinin böyle yan yana durması normal mi? Bence değil. Biri mücadele eder atıyor. Diğeri gider başka yere açar. Ha, öteki de bakıyor ki kafa kafaya zorlanıyor, burada vakit öldürüyor falan. Bırakıp gidebilir. Çünkü gidip başka yerden puan alır. Bence çok oyalanmamaları lazım. Çünkü süre oynuyor. 10 dakika kalmış. Nasıl düzelteceksin sen bu işi? Bak, yenilmesine rağmen adamların ikisi şurada duruyor. Bak Hannibal almış mesela, bu kaptan burada boş. Evet, Pangolia. Bunlar da burada kafa kafaya vuruşuyorlar. Bu da demiyor yani, zaman kaybediyorum. Başka yere açayım, rahatça alayım. Bak burada yine bir tane 6 level adamlar var full. Bunlar burada kafa kafaya vuruşuyorlar. Bak bu adam bile paladin olmuş. Adam full değil. Ama loncası demek ki adamı kurtarıyor. Bazı loncalar var mesela, millet bulaşmak istemiyor. Halbuki dışarıdan başka kaptan gitse üst paladini alacak örnek. Yanında başka bir full kaptan oluyor. Diyor ki ya gitsem diyor. Şimdi öteki bu sefer benimle savaşmaya başlayacak diyor. Ondan dolayı adamlar gitmiyor. Şimdi bir bakıyorsun ki T69'da kaç tane paladin adam gördük. Bak şu açmış Akema.
Yok Buğra gözükmüyor ya. Servet sen Buğra'nın yazdığını görüyor musun? Lordlar topuyla ilgili bir şey yazmış şimdi. Görünüyor mu? Bak Servet de görmüyor. Diğer arkadaşlar da görmüyor yani. Sen ne yazıyorsan normal mesajın görünüyor ama şu an Rana'yı vuruyor. Rana'dan büyük ihtimal alacak dedim aldı. Evet Rana'yı aldı. Rana'nın şurada 12'si var. Evet biraz daha piyade okçuya kaçtı çünkü. Bu ne oynuyor bakalım. Evet birkaç ekipman parçası farklı. Kafalık olsun. Şunlar falan. Akeman'la biraz zor savaşıyorlar. Ama K1 loncası bir kaldı arkadaşlar. Yani bayağıdır 20k falan puan alıyor. Şu an yer tutamıyor gibi. Ve sürekli saldırıyor zaten. T69 loncası rahat bırakmıyor. Evet. Sen şey yap. Olmadı sen yine kaleye yaz. Ben sonra bakarım. Humbe'ye şu an saldırı gidiyor. Humbe. Evet ikisi de vuruşacak tarzdaymış. 169. Bunlar zaten aynı loncada. Bir vuruyor. O vuruyor. Bunun ekipmanına bakıyoruz. 56. Okçu piyade yapmış. SP alacak mı bakalım. Oldu. Çünkü bundan güçlü diye gördüm. Ki zaten güçlü. Şu an zaten çoğu lonca savaşta. Şu an e, ejderha güç gösterisi olmasa da arena savaşında olan çok Türk loncası falan da var arkadaşlar. Evet. Düello başlıyor. Yandın. Düello başlıyor. Arkasından festival gelir. Ya bir de şey yapmışlar. Ne o? Ee, Dünya Kupası tahmini bile yapmışlar ya. Servet onu söyleyeyim sana da. Onun tahminini de yapmışlar ha. Ona da puanlama yapılacak. Şu an tüm takımlar belli değil de. Şu an sadece kesin olanları ön plana koymuşlar. Onlar da aynı şekilde Dünya Kupası şu an oynanılan var ya gerçek hayatta. Oyunda onun da tahmininde falan bulunulacak haberiniz olsun. Haberler bölümünde, haberler kısmında. Evet. Senin K1 gitti. 4-5. Bir mücadele sürdürüyorlar ama demek ki nefes aldırmıyor T69. Adam alamadı. Aa, bu adam güçlü ya. Çok fark atıldı ya. 100k, 125k bence çok fark oldu. Bu kadar bence olmaması lazım.
Desen ki kişi sayısı az. Diyeceğim tamam. Şeyler de eşit. Saldırı değerleri de eşit. Bak %50 %52'si de almışlar. Neye göre? Neden bu kadar fark açıldı mesela? Garip. Ha şey olabilir. Aynı yerde çok oyalandılar. Oyalananlar vardı ya. Böyle bakayım bir. Bakın. Şimdi tutanlar da zaten birbirlerini eliyorlar. Atıyorum mesela bir yerde tutuyor, şurada tutuyor görünüyor ya. Ona zaten içtima gidiyor. Şuna bakıyorum mesela şurada tutuyor ya. Bir bakıyorum burada buna içtima gidiyor zaten. Yok. 69 bunlara nefes aldırmıyor. Evet Buğra. Ya aslında ben yetişebilseydim işlerim vardı. Yetişebilseydim dün canlı yayın yapacaktım. Orada işte tahminde bulunacaktık. Ama 128 round var. Tek tek bakmak biraz uzun. Loncaları tek tek kontrol etmek biraz uzun. Şimdi onlara bir ayrı ayrı bakmak lazımdı. Ama dedim ki takımlar biraz azalsın hiç olmasa. Şimdi 128'den 64'e falan düşecek herhalde. Ama büyük olasılıkla yaparız. Belki yayın yaparak aynı şekilde tahminde bulunuruz. Hem birlikte değerlendiririz. Ya da özel kendim yaparım sizlere sunarım. Arkadaşlar buna puan verebilirsiniz. Tahminde bulunabilirsiniz bunun için diye. Ama onu söyleyebiliriz. Şu an alamadı. Ya bunu alamadı da zaten bunu Paladin tutuyor. Bak aynı sistemi devam ettiriyor. 107 kutsalı var. Bundan zaten orayı alamaz. Bunu Paladin tutuyor. Size kaptan getirmişler de o kaptan bakalım başka ejderha güç gösterisinde oynamış mı? Adam oynadıysa siz de oynayamaz. Şimdi biri bana muhafız unvanı verdi. Şimdi mesela diyelim ki ben bir arana güç gösterisinde şu an değilim. Önceden oynadığım için ben mesela şu anki turnuvada başka bir loncada devam edemiyorum. Çünkü elendikçe adamlar yeni loncalara katılır. Bundan dolayı o iş sıkıntı. Büyük olasılıkla belki sizin o kaptan dediğiniz adam da oynamış olabilir başka yerde. Sizde savaşta işe yaramaz yani. Söyleyeyim. Çok fark oldu bu ya. Savaş bitti. Savaş bitti her yer duman. Evet. Veysel şöyle kale geliştirme işini aslında ben sonrasında yapacağım. Böyle gerçekten samimi, gerçekten bizle hareket eden e, takipçilerimle ileriye dönük bir lonca oluşturup sıfırdan belki oynayabiliriz. Birlikte böyle bir şeyler düşünüyorum. Sonraya özel. Ama ondan önce böyle bir akademi çatısı altında arkadaşlar bir ders niteliğinde sürekli videolar gelecek. Bunu hala yapıyoruz. Şu an çalışmalar devam ediyor. E, Oynama tarzı olarak değil de örnek mesela yeni krallıklarda başladın ne çıkıyor? Yeni krallıkla eski krallık arasında aslında çok fark var. Buraya gelen etkinliklerle oraya gelenler aslında yeni değil. Ben mesela e, ertesi günün ileriki günlerin etkinliklerinde neler geleceğini gösteriyorum ama yeni krallıklarda ertesi günü gelen canavar dahi değişik. Yani arasında farklılıklar var.
Oradaki etkinlikler aynı şekilde farklılıklar var. Onları tek tek baka baka böyle hızlıca geçirebileceğimiz bir şey gelecek. Ama böyle aldım hadi sıfırdan kale büyüteyim şöyle yapayım gibisine bir mevzu değil. Onu yapıyoruz ama onu yaparken böyle göstermeyeceğiz. Sadece millete öğretmek amaçlı. Şurada şunu yapın, burada bunu yapın. Daha profesyonel olarak şöyle yapabilirsiniz gibi olacak. Burada K1 arkadaşlar bildiğiniz bizi hüsrana uğrattı. Servet ağzını açtı. K1 burada battı. Adamlarda Paladin de var. Bildiğiniz adamlar yenildi. Niye böyle oldu? Çok fark açıldı. Başa baş mücadele dedik. Bak bu kaptanı da görmedik. Adam sonradan gelmiş. Ama beklediğimiz bir mücadele bence çıkmadı. Evet, vekilliği niye banka botuna vermiyorsunuz? Şimdi ya biz öyle alışmamışız ne bileyim. Şimdi şöyle bir e, mesela oyunun başlarında ya da oynadığımız oyunun yarısına özel diyeyim. Tamam bir böyle ünvan hissiyatı vardı millette. Adam tuvalete giderken neredeyse ünvanla gidecekti. O derece isteyenler falan oluyordu da şimdi sanki o mevzu bir azaldı ya. Böyle sürekli ünvan isteme falan filan mevzusu herhalde bir azaldı. Ondan dolayı böyle biz de bankaya falan vermiyoruz yani. Kim istiyorsa, kim daha fazla online oluyorsa eski sistem şeklinde öyle tutuyoruz. Veysel sen yeni oyuncu musun? Hangi krallıktasın? Aynen serbest. Senin yüzünden adamlar yenildi. Şu şeyin etrafındaki seviyelere bakın. 5, 6. Yani böyle kaptan kaleleriniz olsa hisarlarda canla başla savaşırsınız. Adam 6 level burada duruyor ya. Ejder Sunağı'na mı saldırıyor? Ne yapıyor bu adam? Evet, Akşin Ağa. Hoş geldin. Aleykümselam. Ferit kardeş. Aleykümselam. Hoş geldin. Evet, burada farka gittiler. Dediğim gibi T69 aldı. Şimdi şöyle bakalım. Evet, TR Loncası'nın zaten yenileceği biraz belliydi arkadaşlar. LGB Loncası'na. Çünkü LGW'de daha fazla kaptan var. MK loncasını gösterdik. MK loncası da Türk loncasıydı. Aynı şekilde onlar da yenildi. Dediğim gibi anca oralara gidebilirdi. Tamam bir tane Türk loncası var. TR loncası. Bunlar sağlam. Onlarda çok kaptan var. Onları ara zaten gösteriyoruz. Onlarda kaptan var. Onlar biraz ilerlerler. Sonunu getirebilirler mi bilmiyorum. Çünkü ilk aşamada onlar e, güçlü. Gruptakiler biraz güçsüzdüler. O şekilde aldılar ama devamı gelir mi? Ne kadar ilerleyebilirler tam olarak kestiremiyorum. Ama ona bakacağız artık. Diğer Türk loncalarının çoğu elendi diyebilirim yani. Bu saatlerde elendiler. Nasıl? Veysel niye sadece izleyicisin? Oynamıyor musun oyunu? Ben de oyun van isteyenlerdenim. Sohbette renkli görüneyim diye bir keresinde imparatora sövüp mor ünvan aldım diyor. Evet. Farklı farklı işler yapıyorsun. Kaptan Eko sahada değil diye biliyorum.
Tabii sahada olması lazım bu süreçte ama şu anlık yok diye biliyorum arkadaşlar. Şu anlık yok. Bak mesela kaos arenaları şu an tenha. Çoğu kişi zaten şeyde saat işte 9-10 arasındaki savaşa katıldığından dolayı o Türk loncalarının çoğu ortada yok. Buradaki kişiler de aynı şekilde izleyenler mesela belki sonradan katılanlar olacaktır. Savaştaydık biz diye. Çünkü millet şeyde arena savaşında. Bizim mesela saat 6'daydı arena savaşı. Şu Rima. Bak şey var ya Buğra. Herhalde Rima'ydı ya. Rima'nın ekibi var. M2G'de. FK loncasını yiyecekler. Bak şu lonca bak. Bak 2MG. Bak bu lonca. Bak sana gösteriyorum. İyi bak şimdi. Senin tahminde bulunup tüm paraları bastığın loncayı bak bu loncayı yiyecek. Bak şimdi adamlara bak. Görüyor musun kaptanı? Graf. Bu sağlam. Bu adamı iyi biliyorum arkadaşlar. Şu an zaten üstünde 3 tane şurada da vardır büyük ihtimalle belki. Bu adamlar FK loncasını yiyecek. Geçen savaşını gösterdim FK loncasının. Bot adamları yendiler. Ama arkadaşlar yani herkesten üstün, herkesten güçlü lonca var yani bu oyunda. Bak mesela bu da imparator ekipmanlı. 5 tane adamın imparatoru var. Burada gitmiş bunun karşısındaki loncaya basmış parayı. Şöyle bakmaya devam edelim. Aralarda yine normal kaptanlar falan geliyor. Şimdi gelecek yine. Bak mesela. Adamların normali bile şey. Normal kaptan. Evet çoğu görünmüyor. Şu mesela bu Muhammed. Bak. Ee, Eko'nun Eko'nun kalesi büyük ihtimalle arkadaşlar bu olabilir. Öyle biliyorum çünkü. Muhammed diye birine sattı. Ama bu Muhammed'in de çok kalesi var. Ama büyük olasılıkla bu Eko'nun eski kalesi. Evet şu mesela bu eskiden bizim krallıktaydı. Çok eskiden. Lonca değiştirmiş. R4 olmuş. Ne diyorsun Buğra? Bu senin elemanları yener mi Buğra? Ya biraz dediğim gibi tahminlerde düzgün bulunamamışsın. Herhalde videoyu izleyerek dedin ki ya bot loncayı yendiyse herhalde iyi savaşacak diye düşünmüşsün de olabilir ama dediğim gibi çok güçlü loncalar var. İlla karşıdaki adamı yendi diye yarın öteki gün e, öteki loncaları yiyecek diye bir şey yok. FK loncasında bir şey yok ya. Action ağa. FK loncası tamam iyiydi de şu an yenilecek ya. Bakayım mı FK loncasına? FK loncası şöyle. Bak burada. Şimdi FK loncasında bak bu var. Ki önceki savaşta bu görünmemişti. Bu savaştı. Şurası yarım. Evet bu var.
Bunu biliyorum yani. En az 5-6 tane full kaptanları var. Bak mesela bu. Bu da iyi kaptan. Ama dediğim gibi 2 MG'yi yenemeyecek büyük ihtimal. Bak bu da iyi. Bu da iyi de geçen kendinden güçsüz adamı yenemiyordu ya. Bazı kaptanlar var. Niyeyse kaleleri işe yaramıyor sanki güçlü olsa da. Bak bu Mireç. Bu da iyi kaptan. Bu Mireç zaten benim eski düşmanımdı. Evet, büyük olasılık gösterdim arkadaşlar. Çoğunu gösterdim. Ama dediğim gibi MG loncasını bence tutmayacak gibi görünüyor. Ki şu an zaten o loncadan dışarıda olanlar da var. Bak şu adam Rima falan filan da vardı. Şu falan herhalde MG loncasında bunlar. Evet, Veysel ne demiş? Oynuyorum da sürekli yeni hesap açıyorum. Yani düzgün bir hesap oluşturamadım. Okul sınav falan var. KPSS sürekli oynayamadım demiş. Evet. Yani o şekilde düşünürsen oynayamazsın. Bir tane kaleyi aslında bireysel oynadığında uzun sistemli kendini kasmadan baksan olur da biraz sen herhalde şey yapıyorsun. Yeni hesaplarla oynayarak daha fazla heyecan alıyorsun gibi. Eko'nun kale gibi kale arıyorsun. 2018'de bırakmıştın. Oyunu sağlam bir hesap satan birileri var mı demiş. Şimdi e, Ali, şu an oynadığın bir kale var mı? Yoksa şu an sadece izleyici misin? Evet, FK'ya bu Muhammed tek yeter demiş. Eko sıfır kale açmış sanırım demiş. Eko R4 diye biri var demiş. Hayalet Şövalye'den 2 yıldız kastım. Servet ejderine stok yapıyorum demiş. Bak çok iyi. Ya bir stok yapmanı ya da ekipman yıldızlama için mesela şu an 3x var. Yarın öteki gün 5x çıkar. Daha fazlası çıkar. Bu aslında o da önemli de. Evet Veysel nasıl anladım? Küçük kalelerle Ali peki oyunu bıraktığında kalen nasıl bir şeydi? Kaç tane şampiyonun vardı? Nasıl bir oyundaydın? Şimdi mesela ne dedim? Kaptan Eko gibi mi? Bir dakika bakıyorum tekrar mesajına. Şimdi Eko'nun kale gibi kale arıyorum demişsin de e, çok pahalı yani o kaleler. Evet alamadı. Oyun baştan aşağı değişti arkadaşlar. Şimdi illaki atıyorum mesela videolarımız öneriliyor. Oyunu bırakan adamın önüne düşüyor. Adam oyunu bırakmış tekrar düşüyor. Adama bir şey yapıyor. Diyor ki geri mi dönsem acaba? Neler değişmiş diyor. Bak mesela adam şunları görünce bak temaya bak. Ya diyor ki arkadaş bu nasıl bir tema ya? Ki bunu bir de hareket ettirseler dışarıdan hareket etse daha can çekecek herhalde. Ben çok gördüm duydum yani
Tekrar mı başlasam diye düşünen. Millet de kopamıyor sanki ya. Ben anlamadım niye kopamıyorlar da. Ya da Ali atıyorum mesela bütçen ne kadar? Ne kadar bütçen var mesela? Bir bütçe söylersen sana gösteririm. Ne demiş Veysel? Az biraz oyunun mantığını anladım. İzlemek daha keyifli oluyor nedense. Özellikle senin içeriklerin çok sarıyor. Malum Türk içerik üreticisi yok piyasada. Sana da çok teşekkür ederim demiş. Ya şimdi ben bireysel olarak yaptığımda arkadaşlar bizim oyun ahım şahım bir aksiyon aslında yapmıyor. Aksiyon ahım şahım bir aksiyon yok ya. Böyle mesela vurdun rapor gösteriyorsun. Vurdun bir şey yapıyorsun. Yani böyle sanki çok çok aksiyonlu bir oyunda mevzu yok gibi. Bugün bir tane yorum gelmiş bana. Bir tane geçen Türklere üs almaya gittim. E, Yardımcı olayım diye. Zaten videosu var bizim kanalda. Şimdi benden güçlü adam gelmiş. Ki Türk loncası güçlü kaptan çağırmış loncaya. Kaptan ters dönüyor. Karşı tarafa geçiyor. Bu sefer bu Türk loncasını vurmaya çalışıyor. Ben de üstü tutuyorum. Karşıdaki adama hem savaş fırsatı vermemek için hem de adam benden güçlü. Loncadaki milletin işte askeri ölmesin, boş boşuna kara kanat falan vururlar gibisine boşuna mücadeleye girmiyorum. Karşıdaki adam güçlü benden. Savaşmıyorum bak. Başta zaten savaşmak için el atıyorum. Üst kaptanı vermedi orada. Üst kapanacaktı neredeyse. 5 dakikanın altına düşmüştü. Orada vermedi. Verseydi zaten üstü ben onlara kapatacaktım. Ama başka kaptan gelince yani orada biraz kalkıp da haddimi bilirim. Neden? Arkadaş güçlü kaptana karşı savaşmama gerek yok ki. Sonuç belli. Bir tane tutsan bak senden güçlü kaptana bir tane atıyorum mesela savunsan e, üçünde yenileceksin. Ya da üç kere vuracaksın alamayacaksın dördüncü de alacaksın. Yani senden güçlü kaptanlarla mücadelem bu şekildedir. Yoksa sen vurdun aldın, o vurdu aldı olmaz. Anca başa başsan aynı bu şekilde alabilirsin. Ya da tek atımlık hakkın varsa sen bu şekilde savaşabilirsin. Öteki türlü zorlamanın alameti yok. Adamlara yazık. Bir de millette mesela şu var. Gidiyor başka krallığa örnek bir savaşın içerisine giriyor. Kendinden güçlü adama bilerek vuruyor. Diyor ki ya başkasının askerleri diyor. Ben niye atayım mesela savaştan uzak durayım ki diyor. Ben o şekilde yapmıyorum. Gidiyorum bakıyorum ki adam bizden güçlüyse arkadaşlar diyorum ki hani başka kaptan lazım. Güçlü kaptan lazım. Yoksa savunmaya gerek yok diyorum. Çekiliyorum. Geçen savaş imkanı doğmadı. Gittik oraya. Savaşı anlattık. Şöyle oldu, böyle oldu. Kaptanlığı almaya çalışıyorum. 5 dakika kalmış. Üst kapanacak. Adam vermedi. Çünkü bilmediğim bir loncaya gittim girdim. Bilerekten değil. Dedim ki Türk loncasıdır yardıma gideyim. Gittim. Orada fırsat gelmedi benim ayağıma. Hisar kapattım. Onlar başka krallıkta savaşıyorlardı. Gibi gibi. Hiç fırsat gelmedi. Lan arkadaş e, üstte Hisar'da vuruşmadım. Bir şey olmadı. Şeyde bir tanesi yorum yapmış. Sen oynamayı bilmiyorsun. Ulan oğlum oynamadım ki yazdım ya. Cevap olarak attım yine ona da. Ya arkadaş oynamadım ki daha oynamayı bilmiyorsun yazıyor. Lan milletin ağzı var ya. Oynamadık. 50 tane muhabbet geçmiş. Adam videoda bir şey görememiş. Ulan oğlum ilk gözlük al kendine ya. Adamlar öteki krallıkta savaşmış, bu tarafta savaşmışlar. Adam görmemiş. Ulan oğlum git zahmet gözlük al. Bir de o kadar aksiyonlu bir durum yok bizde. Açıyorsun rapora bakıyorsun. Bak adam geliyor vuruyor açıyorsun rapora bakıyorsun. Böyle ahım şahım aldım elime savaşı kılıcımı çektim. Kaleye girerken birdenbire ordu çıktı. Koştur koştur milleti kes at gibi bir şey yok. Ayrıntısı yok oyun.
şey gidiyor, ordu geliyor, vuruyor, tüttürüyor ya da yakıyor. Dediğim gibi oyunun böyle aksiyon yönü bence çok yok. Evet. Ali ne demiş? Hesaptaki setleri tam hatırlamıyorum fakat senin hesapların gibiydi. Hesap çok uzun zaman oldu ama izlediğimde o savaş hissi alevleniyor demiş. Yani sen 100K Ali şimdi 100K sen örnek mesela dedin ki 100K'm var. Bak sana 100K'lık kale bakayım ben şimdi. Örnek mesela. Bunlar değil. Şöyle Eko gibi kale alamazsın yani. Onu söyleyeyim sana. Şuna bakalım. Yok bu da değil. Bunlara girmek istemiyorum. Adam lider görünümü almış. Bunlar fazla eder. Bu biraz yaklaşmış ama bunda şampiyon ekipmanı olsaydı derdim tamam bu. Bak sana 100K'lık kale göstereyim. Bu olmaz. Doberman. Bu da olmaz. Doğru düzgün kale yok ya. Orta halli kale yok. 4 levele bakalım. Buna bakalım. Ya atıyorum gibi gibi. O şekilde diyeyim. Ama şöyle. e, Yıldız sayısı kale tema yıldız sayısı fazla. Ekipmana full şampiyon ya da bir iki tanesi normal kupa olabilir. 100K'ya ancak o kadar bir şey düşer yani. O kadar ahım şahım kaleleri alamazsın sen. Örnek mesela e, bunun gibi bir şey. Belki bunu alamazsın belki ama bakayım mı? 100K'ya bu düşer mi? 27 kutsaması var. Evet. Büyük olasılıkla bunun gibi bir şey alırsın yani. Biraz en yakını bu. Öteki türlü e, Eko gibi kaptan kale sen nereden alacaksın ya? Onlar çok para. En az 3 milyon falan. Şimdi bakayım bir başka. Evet, Artis'i biliyorum. Artis'in loncasındaymışsın. Bak Dom'un kalesi burada. Dom'da aynı şekilde 5 tane imparator ekipmanı var. Bu da en iyi kalelerden birisi zaten. Büyük olasılıkla zaten bunların hepsini biz şeyde göreceğiz. Şampiyonluklarda falan göreceğiz. 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon yani kaleler kendilerine göre uçuyor. 100K'ya ahım şahım bir şey alamazsın. Daha yeni gösterdiğim gibi bir şey alırsın. O da dediğim gibi ya yıldızlaması fazla olur, şampiyon ekipmanı az olur. Ya şampiyon ekipmanı atıyorum mesela full olabilir ama şey olmaz. Yıldızlaması çok olmaz. Evet, Ferit Florin demiş. Evet, Florin normalde ben zaten Florin'i biliyorum da şimdi mesela orada savaşta yanlış yaptığını yaptı ama bu adam yabancı. Biraz ona şey yapabiliyorsun. Adam oraya savaş için gelmiş mesela ama Florin'in yaptığı yanlışlık sadece şuydu. Bak orada taraf değiştirdi Türk loncasına karşı. Adamlar seni oraya savaşa götürmüş. Bu adam şey arıyor, atraksiyon arıyor. Hani o krallığa gittim birilerine illaki vurayım falan. Arkadaş adamlar dönmüş. Sen eee sohbette hiç mi görmüyorsun ya? Konum paylaşıyor adamlar. Diğer krallıkta savaş sürüyor. Oraya gittiler mesela. Florin de gitti.
Oraya gittiğin savaşacağın adamlar senin geri dönmüş. Sen de geri dönsene. Adam geri dönmedi. Gitti orada karşı rakibe geçti. Rakipteyken geldi bu sefer Türk loncasını vurdu. Sonra gel işin içinden çık. Evet. Dom'un hesabı kaç TL eder merak ettim demiş. Dom'un şimdi arkadaşlar ahım şahım böyle fiyat veremezsin. Bunlar atıyorum mesela diyelim ki Türk lirasıyla söylüyorsun sen. Türk lirasıyla olmuyor yani. Euro, dolar gibi fiyatlar falan veriliyor. Öyle fiyat şey yapamazsın. Ama mesela şey söyleyeyim. E, İmparator ekipmansız kaleler mesela 15 yıldızlı gibi düşünelim. Ki onlar da kendi arasında ayrılıyor. Çünkü mesela diyelim ki adam şampiyon ekipmanı yapmış. Şunu düşün. Adam süvari taşı takıyor. Piyade taşı takıyor mesela. Şampiyon CP takıyor. Kalkıp da eğer ki buna baron taşı takarsa fiyat bu sefer uçuyor. Hani dışarıdan her gördüğünüz böyle 15'lileri mesela içini tam bilemiyorsun. Belki adam içerisinde şey var. Baron taşları var mesela. Öyleleri varsa normal ekipmanlı, normal taşlı adamları yenebiliyorlar. Şey ama böyle mesela diyelim ki kule yakın, imparatorsuz, işte şey de olabilir. Baron taşsız falan 500-600 bin lira civarı düzgün kaleler bulunabilir. Aleykümselam Miraç, hoş geldin. Ali, eyvallah sağ olasın. Bütçe yükseltebilirim ama eğer işe kalkıştığın zaman kesinlikle seninle birlikte seçmek ve ilerlemek isterim. Evet. Ya şimdi ben mesela şunu söylüyorum. Bir kale almak isteyene falan. Ali sana da söyleyeyim. Adama diyorum ki ya şimdi sana yardımcı olurum. Oyunda ortamın yoksa benimle de oynayabilirsin diyorum. O şekilde benim loncada da oynayabiliyor yani dışarıdan böyle kale alıp da ortamı olmayan adam. Çok yani o şekilde bazı oyuncularım var öyle. Evet, Mehmet demiş ki bence en iyisi Trap. Trap kale demiş. Şimdi onun stratejisi aslında farklı. Kalenin. Şimdi şöyle, eğer ki ücretsiz oynuyorsan, para yatırmıyorsan, e, herkes için geçerli bu. Tuzak kale yapmak tabii ki önemli. Ama son zamanlarda mesela şundan yakınanları ben çok görmeye başladım. Ya arkadaş, adam vuruyor mesela ne kadar askerin olursa olsun, adam şeyden dönüyor. Mancınıkla dönüyor. Ki mancınıkla dönmeye de çare bulamıyor ahım şahım. Yok Servet sana yer yok. Sana yer yok. Ya ben genel anlamda şey yapmamak istiyorum. Mesela ben çok görüyorum yayıncılarda falan adam e, şey yazıyor. İşe alımımız vardır. Loncaya alımımız vardır falan filan. Ya arkadaş şimdi tamam ben her göründüğümde sanki böyle tanıtım yapıyormuşum gibi oluyorum ama ben genel anlamda yapmak istiyorum. Böyle loncama adam bulayım, loncama adam çekeyim. Böyle Türk loncalarını ben kurcalamak istemiyorum. Bana soranlar oluyor mesela burada görüp hani katılsak olur mu falan diye. Ya bana sanki o loncadaki adamlara ya da o loncanın liderine yanlış yapıyormuşum gibi hissedebiliyorum. Onun için diyorum ki yani olduğunuz loncada oynasanız falan daha iyi olur diyorum. Mehmet ne kadar askerin var senin? Tuzak Kale. Tuzak Kale biraz da şey e, daha heyecanlı. Ben size öyle söyleyeyim Tuzak Kale. Çünkü adam vururken mesela 50 tane rol çiziyor. Tamam normal adamlar da farklı yapıyor. Atıyor mesela kaptan vururken bir asker atıyor. Sen zannediyorsun ki tamam yola çıktı hadi ekipmanımı değiştireyim. Ha, bu gibi şeyleri var ama
Ondan dolayı uzak kalelere de çok heyecan yaşatabiliyorlar. Askerin çok olursa biraz daha heyecanın tabii azalıyor. Çünkü atıyorum mesela adam neyle vurursa vursun adamın liderini alıyorsun mesela. Sen şu an ne yazmışsın? 63'e mi yazmışsın mesela? Seninki biraz daha normal. Sen çoğunun liderini alıyorsundur değil mi Mehmet? Evet Ali şey yapabilirsin. Dediğim gibi benimle iletişime geçebilirsin. Zaten kanalda herhangi bir videoya falan şey yaparsan seninle iletişime geçeriz. O şekilde sana kale ayarlayabiliriz yani. Dediğin gibi. Evet. 63'e askerle tutarsın ya. Bir de büyük ihtimalle sen biliyorsun yani. En iyisi mesela Trakkale yazmandan zaten senin direktmen anlaşılabiliyor. Trakkale yapmayı demek ki biliyorsun. Oyunu da biliyorsun, anlayabiliyorsun. 63'e asker yaptıysan zaten şöyle bir şey. Bilmesen dahi oyunu o asker sayısıyla ister istemez çoğunu tutabiliyorsun. Nerede? Ver istersen konumunu ver ben buradan bakayım senin kalene. Arif İller. Evet bizimki de Arif İller. Adam da neredeyse fulllemiş. Bir kutsaması eksik. Domun arkasında mı? Bakalım. Nerede Sauron? Neymiş? Sauron 292. Dom burada. Arkasında yok. Hangisi Mehmet? Görünmüyor. Domun arkasında yok. Sauron diye biri. Bir hareket et. Şu boşluğa falan gel. Sauron 292. Ben mi görmüyorum ya? Burada Şeyma diye biri varmış. Şeyma. Yay teması olan mı? Ha şunu diyorsun. Ha AY loncasındasın sen. Ben senin kaleni herhalde bir yerlerde gördüm ya. Sauron. Şimdi böyle bir bakınca sanki senin kaleni bir yerlerde gördüm. Sauron 292. Ekipmanına bakıyorum. Evet ekipmanın iyi. Şunu da duvarın herhalde az olduğu için onu oraya yerleştirmişsin. Kupalarda biraz geride kalmışsın herhalde. İkinci falan yok. İkinci olmamasına rağmen bunu mitikleyememişsin mesela. Ama işe yarar yani. Uzakta işe yarar. Bakayım bir lider almış mısın? Yok, esirin yok. Kimse sana vurmuyor orada o zaman.
Evet, 5 yıldır oynuyormuşsun. Sauron. AY loncasını gördüm ben ya. AY loncasına illaki denk geliyoruz. Paşazade. Paşa. Zaten herkes birbirine yakın nickler falan kullanıyor. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi her gün paylaşmaya çalışıyorum. Ertesi günün etkinliklerini falan. Orada gönderilere çoğunlukla atmaya çalışıyorum. Çünkü bazen videolar geliyor. Normal videolar gelince onları gönderi olarak paylaşıyorum. Ya da shorts olarak atabilirim. Ama illaki her gün sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Yarının etkinlikleri ne diye her gün bakabilirsiniz kanalımızdan. Her akşam bana sorarsanız her akşam gelin arkadaşlar kanaldan. Ya atıyorum mesela bir video yapıyorsak normal videolar 10 dakika 15 dakika falan sürüyor. Etkinlik videosu olsa bile. Ama savaşlarda biraz uzayabiliyor. Son zamanların savaşları biraz daha uzun oluyor çünkü. Hızlandırma, kesme falan tam anlamıyla olmuyor. Çünkü onu aynı şekilde zaten anlatıyorum. Eskiden mesela anlatmıyordum. Hızlandırıyordum, kesiyordum. 10-15 dakika yapıp geçiyordum ama bu sefer millet analiz istiyordu. Şimdi analiz ettiğimizden dolayı savaş videoları biraz uzun olabiliyor. Olsun, izleyin. Çok pasif olan savaşları zaten çekmemeye çalışıyorum. Daha yeni gördünüz mesela savaşlara girdik. Bakıyoruz ki mücadele yok. Yani o şekilde boş mücadeleyi de paylaşmanın bir mantığı bence yok. Son iki savaş mesela ejderha güç gösterisinde çok felaketti. O TR loncasının savaşı. Ondan daha iyisi de işte o dediğim bot loncasıyla o savaş çok felaketti. Ama FK loncası orada yendi mesela. Bu gece çok büyük bir savaşı var. FK loncasının büyük ihtimal yenilecek. Eğer imkanım olursa yapmaya çalışacağım tahminleri burada dile getirebiliriz. Sanki iddia tahmininde bulunuyormuşuz gibi bizi şeye düşürdüler. Tahminde bulun şunu kazan falan filan yapıyorlar. 2x falan diye. Bilmiyorum, dediğim gibi yardımcı olabilirim. Bak Buğra mesela yapmış. Servet'in tahminlerden haberi yok. Örnek mesela burada yazanlardan söylüyorum. Buğra da şey yapmış. Ee, PK loncası güçlü diye basmış. Halbuki herkes öteki loncaya basmış. Çünkü öteki lonca daha güçlü. Güçlü loncanın daha güçlüleri var. Analiz etmek tabii ki burada çok önemli. Şimdi o savaşlar sürecek. Bunlar şu ön elemeler, ön hazırlıklar bittikten sonra diğerleri için de zaten tahminde bulunulacak. Dediğim gibi kanalda o gün içerisinde bir şey göremezseniz akşam saatlerinde gece bile baksanız olur. Shorts ya da gönderide arkadaşlar dediğim gibi bir sonraki günün ileriki günlerin etkinliklerini illaki oradan paylaşır atarım. Sadece her gün kanalda ne var diye bence gelin bir kontrol edin arkadaşlar. Emektir. Sizin için uğraşıp göstermeye çalışıyorum. Bak Lord Arj açmış. Çok iyi kaleler var ya. Oyun durmuyor. Yakında yeni etkinlik gelecek. Şu an zaten lonca analizi yapmıyoruz Servet. Diyorum ya şu Rima falan şu 2 MG loncasında falan bunlar aslında bölünmüş. FK loncasının karşısındaki lonca şu an onlar biraz bölünük. Evet, Mehmet demiş ki herkes genel olarak çok oy alana veriyor oyu demiş. Evet, genel olarak öyle de niyeyse bizim takipçiler onlara vermemişler.
El Fuga. El Fuga burada. Furkan hoş geldin Furkan. Sen de bizi az eleştirmiyorsun ha. Bak yayın yapıyoruz. Bak görüyorsun. Furkan ortada yok. Bir geliyor bir bakıyorsun ki bize eksilemiş. Ya Furkan e, her yönden zaten yapıyoruz. Şimdi desen ki arena savaşı atmamışız. Atıyoruz. Baron savaşı oluyor. Bir şey oluyor. Bak şu an bir tane Türk loncası baronu aldı. E, Lonca ismini tam hatırlamıyorum da şu an yakında onun videosunu atacağım mesela. Anca yetişiyoruz. Ben ahım şahım herkese yetişemezsin. Ha şu olur. Örnek mesela diyelim ki IGG bana imkan verir. Tamam mı Furkan? Mesela IGG bana imkan verir şöyle dışarıdayken ki böyle şeyler başka oyunlarda var. Şu an Lords Mobile tam olarak o konuda gelişmemiş. Dışarıdan örnek mesela burayı vurdu ya. Burayı vurdu. Ben o krallıkta olmadan dahi içerik üreticisi olduğum için ayrıntılı olarak raporu falan mesela yansıtabilirim. Ama bu şu anda Lords Mobile'de yok. Bak başka oyunlarda var. Ama bu oyunda şu an yok. Biz mesela geçen iki krallıkta savaşılıyor. Diğer krallıktaki raporları, savaşları tam gösteremiyorum. Çünkü orayı görme imkanım yok. Burada öfke açık bulunduğum krallıkta. Bir de herkes oraya gittiği için burada kaptan ihtiyacı var. Ki orada dediğim gibi o üssü ben kapatabilirdim. Kaptan vermedi. Yani kaptan biraz orada şey kullandı. Kendine güvendi, savunayım falan yaptı. O da boş boşuna üssü kaybettiler. Şimdi böyle bir imkan olsa sana diyorum ya şimdi sürekli rapor falan gösterir. Sürekli kimlerde savaşıyor. Düşünsene sıfırlama yapıyor adam. Sıfırlamayı mesela bana vermiş böyle bir olanağı. Adam hangi krallıkta yapıyor? Ben oraya gitmeden tak vuruyor. Hemen raporu bana düşüyor. Buradan gösteriyorum. Adam bunu ne kadar vurmuş, ne kadar kudret düşürmüş, savaşı izleyebilme. Böyle bir imkan olabilse mesela. Yani ben düşünebiliyorum ama oyun ya da yönetim bu şekilde düşünemiyor. Böyle bir şey olsa ben de daha çok içerik çıkartabilirim tabii ki. Ne oldu? TR loncası falan herhalde buralarda yok. Bak şu adamlar felaket. Bak şu adamlar felaket. Geçen ben uyurken gelmiş bizim hisarlara çökmüşler. Çökmüş arkadaş. Şimdi ben diyorum mesela bazı diyorlar şey yapıyorlar falan filan. Ya bu oyunda şu yok. Ee, Oyunda bekliyorum tamam mı? Olmadığın zaman bir bakıyorsun ki birileri çökmüş. Ya da hazır değilsen adam gelmiş çökmüş. 10 dakika 20 dakikada sen nereden atıyorsun mesela Titan bulacaksın, nereden kaptan hemen çağırabileceğin. Diyorsun ki krallıkta bir şey yok mesela alır geçerim falan filan diyorsun. Ben geçen hiç oyunda bile değilim. Bu adamlar gelmiş bizim hisarlara çökmüşler. Şu. Ki çok fazla dolanıyor bu adamlar. Bilmiyorum kendi krallıklarınızda gördünüz mü bilmem de. Normalde bunlar yeni krallıktaydılar. Eski krallıklarda dolanmaya başladılar. Çünkü adam oynuyor. Kendisi Vietnamlı. Adam oynuyor yani. Bak. Evet. El Fugah'la biz bir ara oynadık. Bizim krallığa yardıma falan da geldi. Önceden çağırdığım oyunculardandı da. Kendi hallerinde oynuyorlar ya. TST Türk loncasına girmiş. Bu adam yabancı ama değil mi Furkan? Beliz en son geldim Beliz. Sen de bir kayboluyorsun. Sonraki şeydesin. Bak mesela pusu herhalde bu adam döndü oyuna ya da bu eski pusu değil. Bu mesela ta bizim zamanlarımızdaki eski eğer ki aynı adamsa e, bu adam eskiden oynuyordu. Ya biz de genel anlamda bunlar gibiyiz. Adam durdu mesela. Eğer ki o aynı adamsa yan yana oynadık çünkü.
Adam bir anda kafası esiyor. Adam her şeyi fulllemiş mesela. Fulllese, bu adam kendini bu şekilde beklese, ya ben kaleyi fullledim diye bu bir ay oyuna girmese adam yine eskiyor ya. Yine eskiyor. O şu an Kutsal'ı yetiştiremiyor. Bak, bu Kutsal'ı neden yetiştiremiyor biliyor musun? Bak, bunlar 15 yapmışken bunu niye yetiştiremiyor? Çünkü etkinlik çatısı altında olduğu için parayla satın alamaz her şeyi. İlla etkinliğin gelmesini beklemesi lazım. Kale teması da aynı. Yeni gelen kale temasını hemen kalkıp da alttan sürmüyorlar. TST loncası şu an lonca güç gösterisinde mücadele ediyor mu acaba ya? Evet, Veysel ne demiş? 2002'deyim. Bir aylık krallık bile değil. Bir oyuncu var. Haritada görmedim ama adam 1v kudret. Normal mi demiş. Şimdi Veysel normal. Neden normal? Adam parasıyla oynuyor. Seninle aynı günlerde başlamış. Aranızda bir iki günlük atıyorum mesela gün farkı var. Ama adam para basmış. Normal. Bak, ona normal diyorsun. Burada gördüğün mesela adam seninle denk getirsen, şunu denk getirsen mesela dersin ki ya bununla normal değilim. Ama o adamla normalsin. Bak, bununla o adamı da karşılaştırsan, aha, dur yanlış bastık. Sen diyorsun ya 1B kudretli falan filan. Bak, bu adam senelerin oyuncusudur. Şu Little Betra yılların oyuncusudur. Senin adamın dediğin gibi 1B oyuncu, senin adamın bundan daha iyidir. Düşün. Bu para farkına bir şey yapamıyorsun. Evet. Ciddi savaşları aslında diyorum ya, yansıtsam çok iyi olacak ama öyle bir fırsat kimseye verilmiyor. Öyle bir şey yok. Beliz ne demiş? Para basıp asker basmıştır diyor. Beliz şey yapıyor ya. Adam mesela asker de basıyor da adam bir bakıyorsun fulllemiş. Kahramanları fulllemiş. Adam normal kahramanları fullleyemiyor. Parasızları. Bak mesela yeni krallıklardaki para basanlar da şöyle. Diyelim ki şunlar parasız ya. Bunları adam fullleyemiyor. Adam paralı kahramanları fulllemiş. Paralı kahramanları fullüyor. Şunları. Şunu. Başını çeken bu. Cadı bebeği fullüyor. Bak, şunu fullüyor. Halbuki iki özelliği falan açık mesela. Başlı başına onlar da tam bilmeyen de çok. Adamlar basıyorlar yani. Yanlış dahi olsa basıyor adam. Evet, 200 emlik şampiyon mitikli kaleler var. Ben bir ara mesela düşündüm. Dedim ki çok küçük bir kudretli bir şampiyon kale alayım. Onunla dolanayım dedim, krallık krallık falan da. Ya akıl erdirince diyorsun ki ya şunu yaparım bunu yaparım ama hangi birine fırsat yakalayacaksın ki? Yakalayamıyorsun yani. Yoksa ben isterim ki hem tuzak kale yapayım hem işte büyük savaşlarda bulunayım, millete de göstereyim. Hem aynı zamanda millete eğitici şekilde hem etkinlik anlamında gibisine düşündüğünde kafada çok şey olabilir. Bunlar güzeldi aslında ama işte hepsine dediğim gibi yetişemiyorsun. Adam motosikletle gidiyor. İki ekmek almış gidiyor. Evet, Veysel ne demiş? Bir de NCD loncası var. IGG etkinliği bir şeyi dediler ve anlamadım, şaşırdım yani. Nasıl? Öyle bir IGG loncası falan yok. Aynen, Mehmet demiş ki evet bunlar krallık basıyor demiş. Şu neredeydi? Şu adamlar değil mi? Şu kaptan. Ya işte
O adam kaleyi fullleyince ne yapacağını bilmiyor. Normal ya. Birinin eline düzgün bir kale geçmesin. Valla anasını da keser, babasını da keser. Yetmiyor. 10 tane krallıkta dolanır. Kendi üstüne alır 10 tane krallığın üstüne de göz diker. Yani bir şey diyemiyorsun. Adam mesela fulllemiş kaleyi oynuyor. Evet, deriz. Anca yayına kısmet. Nasıl oluyorsa yayında görüyor seni. B'ye yanaşmışsın. Adam bir ayda 1B olmuş. Sen kaç senedir 2B'ye anca ulaşmışsın. Evet, yabancılarda öyle bir muhabbet var arkadaşlar. Yani millet e, yok aynı falan diyorlar da bak Sauron'a bak. Hem bizi izliyor hem buraya gelmiş. Var. Nasıl var? Hiçbir şekilde olmasa bile bazı, atıyorum mesela nasıl diyeyim, böyle para anlamına fakir ülkelerde falan mesela şeyi bile değiştirsen, hesabı bile değiştirsen, mesela yabancıdan diyelim ki aldın. Filipinler'den mesela birinin kalesine giriş yaptın. Bir bakıyorsun ki bazen satın alırken onun parasına göre alıyorsun. Oradan da bakıyorsun ki şey oluyor. E, Onlarda daha ucuza o paket olduğunu görebiliyorsun yani. Ya yapacak bir şey yok. Adam şeyde dolar euroya çalışıyor. Adam geliyor 20 tane 30 tane paket alıyor mesela oyunda. Sen Türkiye'de çalışarak adam akıllı 3 tane paket alamıyorsun. Evet, Rimar R. Ya Rimar R de şimdi şu adam, bu adam MG loncasında da Rima var. Acaba bunlar o lonca mıydı? Elenen lonca mıydı? Değiller. Bak graf falan var. Ama bak geçen bot loncası dediğimiz şu hesaplar da orada değil miydi? Bir gariplik var yani. Bu adam kaça bölünmüş böyle? Evet, kalesini fullleyen oyundan zevk almaya bakıyor demiş. Ya biraz öyle. Şöyle biraz öyle biraz öyle değil. Bir yandan tadı kaçıyor. Şunu söyleyeyim. Fulllesen dahi o fullüğü devam ettirmen lazım. Eksik kalıyorsun. Adam 6 level yapıyor mesela. Ekipmanları. Ya daha yeni bir tane kale gördüm. Savaşın başlarında gördük herhalde ejderha gösterisinde. Adam kalesinin ekipmanlarını, yıldızlarını fulllemiş. Adamın kale tema yıldız sayısı 90'larda ya. 90. Yani adam yetiştiremiyor. Bak alamadı bizim Vietnam'dan. Bak şu an mesela dediğim gibi atıyorum mesela bunun şeyi yok. Dışarıdan görünüşü yok falan filan. Sadece iş tecrübeyle. Bak bu mesela okçu süvari vurdu. Piyade V formu vurdu. Bunu işte anca bilen oyuncu olman lazım ki bu adam buraya ne vurdu diye dışarıya yansıtabilesin. Şu bakayım mı? Bunların kaptanı nerede? Bunların kaptanı ta ilerideydi. Şöyle bakayım mı? Zaten girmeyeceğiz. Niye kaptanını göremiyoruz? Şu değil.
Buradan bile bakmaya izin vermiyor ya şeyin. Evet. Japon loncası IGG etkinliği falan yazıyordu. Lonca duvarında demiş. Ya yok, Japon loncasında olamaz çünkü oyun Japonya'nın değil. Ha illa ki oyuna özel e, oyun sahiplerinin eskiden de kaleleri falan var diye biliyorum. Ama onun haricinde ahım şahım bir lonca IGG'nin falan filan yok. Ama ben şeyde bir şeyler döndüğünü hissediyorum. Şimdi mesela 30 kişi arenaya giriyorsun, 40 kişi giriyorsun. Ya da lonca güç gösterisine falan mesela 30 kişi 40 kişi girdiriyorlar. Onlarda bir vukuat seziyorum ben ama o da şöyle. 100 kişilik loncada niye mesela 40 kişi, 30 kişi, 40 kişiyi girdiriyorsun ki sen? Demek ki tüm hisarlara kaptan kale koyduracak şekilde planlıyor. Güçsüz lonca atıyorum mesela güçlü loncayı nasıl yenebilir? Sayısından dolayı yenebilir. İçtimai doldurabilir, hızlı olabilirler falan. O arayı sanki kapatıp güçlü oyunculara yönelik olması açısından bence düşürdüler o sayıyı diye düşünüyorum ben. Parat birimi düşük ülkelere gelirine göre satıyorlar paketleri demiş. Ya her türlüsü var. 50-60 kale, mana 5 üstü, çoğunda lider görünümü bile var. B1 loncası. Her etkinlikte yeni dekor, eser, tema geliyor. Vallahi geliyor. Tokidoki'den dolayı busacağız zaten. Toki'den dolayı kusacağız. Şununla başladı. Bunlar yine iyi. Bak şu yine iyi. T5 şeyine süvarisine benziyor. Tokidoki hepten ne yaptı ben anlamadım. Şuna bak, adam motosikletle dolanıyor. Bu da nostalji olarak kaldı ya. Aslında en iyisi bu da. Evet işte Veysel, anlatmak istediğim şey bu. Bak eee, biz de bir yerde durduk. Ya durmak zorundasın bu oyunda. Eko diyorsunuz mesela. Eko bir yerde durmak zorunda. Bak Şirin Baba var mesela şu an. Yarın öteki gün bir bakacaksınız ki Şirin Baba da bir yerde durmuş. Onun loncasında olduğu için söylüyorum. Çünkü hiç kimse bu oyunda her zaman ben ileri gideyim diye bir şey yapamaz. Diyorum ya, senelerce biz de takip ettik. Bir yerde durman lazım. Ya da şey yapacağım mesela. Basmak yerine bekleyeceğim. Biraz geride kalacaksın. Kaleyi satacaksın. Tekrar full kale olacaksın. Bekleyeceksin. Biraz geride kalacaksın. Yenilikler gelince full kale alacaksın. Yoksa öteki türlü ki bu da zor zaten. Bununla da yine bir şeyler kaybediyorsun. Geride kaldığın için satarken bu sefer düşüğe satıyorsun falan. Ama onun haricinde arkadaşlar dediğim gibi zor ya. Devam ettirmek zor. Şu Rima'da bir saçmalık görüyorum. Evet, dediğiniz gibi çok kalesi var, bir şeyler yapıyor. Umarım yakında çözeriz bunu. Üstüne gitmiyorum ama bu bir şeyler çeviriyor yani. Kendine kaleler yapmış. Bunun hikayesi çıkacaktır yani. Evet arkadaşlar, neyse ben yavaştan kaçıyorum. Bugünlük bu kadar olsun. Yok ya, oyunla ilgili bir ortaklığı olamaz ya. Bence olamaz. Şimdi yavaştan kaçayım çünkü 12'de savaşlar başlayacak. Başka loncaların savaşları falan var.
illaki savaşları falan videoları arkadaşlar gelecek. Şimdi burada bekleyip de aslında o 12'deki savaşları da e, gösterip aynı şekilde devam edebiliriz ama bu sefer uzayacak, çok uzun olacak. Bence onları video şeklinde ben size zaten iletirim. Takipte kalın, destek olmayı unutmayın. Sonuçta arkadaşlar para istemiyoruz. Sadece bir beğeni, bir yorum yapın. Onlar da zaten ücretsiz. Bu işin kuralı bu. Yani burada oluyorsan bak deli bozuk gidiyor ortada. Deli bozuk gidiyor ve ben bunu göstereceğim mesela. Neden? Bak mesela sizleri de tanımasam, bilmesem, görsem göstereceğim. Çünkü e, herkesin bir yeri olsun ya bu oyunda. Bak mesela uzun süre oyunu oynadım. Her şey kayboldu ya. Oyunculara dair her şey kayboluyor. Bak şurada Yavuz Sencer var. Yarın öteki gün belki bu adam kendini görecek. Böyleyken görecek. Sonra belki ileride gösterecek loncasına diyecek ki bak ben kaç sene önce bu şu şekildeydim. Şöyle kudretim vardı. Şimdi mesela full kalem var. Yani diyebilecek yani bir anı olacak, bir nostalji olacak onun için. Yoksa millet kayboldu ki biz de kaybolduk. Çünkü bizim mesela en şaşalı dönemimiz görünmeyen dönemimiz. Biz tam böyle atıyorum mesela dile geldik. Biz artık kaleyi fullemeyi bıraktık. Artık normal akışına bıraktığımız zamanlar falan o zamanlar. Ama burada mesela yarın öteki gün herkes kendini bir şekilde bulabilir. Loncasını bulabilir. Şu mesela şimdi gösterdik ya TST loncası. Adam mesela kendi loncasını böyle görecek. Diyecek ki ya biz 180 beymişiz bir ara. 20 kişilik boşluğumuz varmış. Seviye 30'daymışız. Belki adam yarın öteki gün seneler sonra bakacak ki 60 seviye adam. Adam burada kendi loncasını yine görebilecek. Bu adam diyecek ki belki de ileride bu adam liderliği bırakacak. Bak liderliği belki ileride bırakacak. Ama oynamaya devam edecek. Diyecek ki bak ben lonca lideriydim. Bak bu lonca da benim loncamdı diyecek birilerine. Bu videoyu gösterip. Onun için milletin anısı olsun. Kendilerini görsünler. Ben bir şey kaybetmem yani. Çok şey yapanlar da var. Yine nankörlük edenler de var. Şöyle ben bazen denk geliyorum. Ya onları gösterdim bizi de göstermedin. Şöyle oldu böyle oldu. Arkadaş denk geldikçe görünüyor yani. Gösteriyor. Evet Hasan Baba arkadaşlar bıraktı. Hasan Baba eski Hasan Baba nasıl söyleyeyim? Hasan Baba piyasaya geldiğinde ya biz zaten vardık. E, videolar çekiyordu. Videolar falan da çekiyordu. O şeydi. Böyle bireyseldi. Solo vuruşlar yapıyordu işte savaş falan gösteriyordu. Böyle öğretmeye yönelik değil de savaşla alakalıydı sadece onun muhabbeti. Çok lonca dolandı. Çok milletle kavgaları falan filan kulağıma geldi. Ya bir şekilde oynadı. Ama oynuyordu yani oyununu. Sonra bıraktı gitti. Bir ara denk geldim benim videoya yorum yaptı. Denk geldim yani onun önüne çıkmış. Çünkü oynayan oyuncunun illaki önüne denk geliyor. Bu şekilde gitti yani şu an ortada yok. Evet arkadaşlar neyse kaçalım artık yavaştan. Dediğim gibi sonraki savaşa hazırlanacağım zaten ben de. Biraz mola vereyim. Saat 12'de dediğim gibi 3'te sonraki savaşlar falan filan bunlar için hazırlık yapacağım. Aynen Japonya'da yaşıyordu. İlla ki işte videomuzu falan filan da görürse ona da selam olsun. Güzel savaşçıydı. Yabancı loncalarda iyi oynuyordu. Cümleten hayırlı geceler. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.
Hey, hey, gözünü aç. Burası korunmalı bölge değil. Kalkanı aç. Toplanmasa. Seninle çalıyor. Harita kırmızı geldik gece vakti. Aldık aklımızı casus raporu geldi. Onun yetersiz duvarını yıktık. Kaldın nefessiz madenler altınlar ambarıma akıyor. Yordum bende mahkum zindanda bakıyor. Beşler sahada zırhları çelik. Senin tüm krallık artık delik deşik. Burası Lord Mobile. Burada acıma yok sözümüz keskin. Askerimiz çok kalkanı indirdiğin an gittin sen. Tahtı alacağız biz istesen de istemesen de. Vur bastı vur. Kalkan delen. Geri çekilme yok. Ölümle gelen. Pembesi cehennem gülü önde süvari arkadan vurdu tam vaktinde. Gözümüz liderde hedefte imparator bizimle kapışmak her. İyi de zor göç ettik krallığa düzeni bozmaya. Geldik buraya tarih yazmaya. Ganimet ağır taşıyamaz ordun. Gördün gücümüzü eridi lordun. Savaş bitti.